Evet arkadaşlar, ikinci bölüme hoş geldiniz. Bomba gibi devam ediyoruz. Şimdi yeni başlayanlar için zaten büyüme yolu ve efsanevi kahraman etkinliği devam ediyor. Burada mümkün olduğunca elimizdeki tüplerle belli bir seviyeye kadar gelip burada yıldız ödülünü alıyoruz ve bizim için özel yıldız parıltısını biriktirmek çok önemli. Çünkü burada hem biliyorsunuz sike veriyordu. Hemen şöyle geleyim. Hem burada kahraman başı veriyor. Yani biz ona kafa diyoruz daha doğrusu. Hem kahraman kafası veriyor, hem sikke veriyor, hızlandırma, yani çeşitli ödüller var. Bizim için burada efsane kahramanda şurayı komple, bu etkinlik bitene kadar burayı komple bitirmemiz gerekiyor ki biliyorsunuz burada 1450'ye gelene kadar da yaklaşık tamamlanma ödülüyle beraber yaklaşık 60 tane falan kafa alıyoruz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü 60 dediğimiz bir sarı kahramanın ilk skillini komple 5 yapmak demek. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. Şimdi büyüme yolunda ben ikinci yumurtaya geldim. Bu ikinci yumurta ne demek? İkinci yumurta Baldur'u mor yapmak demek. Üçüncüye geçtiğimizde tekrar bir baş kılıçımla beraber Baldur'umuz sarı olacak. Normalde Baldur'u defans kullananlar için, çünkü sarı çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Avcıda kara bünye kesme haricinde. Ama mor bir Rex gibi, yani gördüğünüz Rex bu arada çok OP arkadaşlar. Kesinlikle kullanmanız gereken ve fulllemeniz gereken bir karakter. Kahraman. Baldur'da Rex'in böyle küçük versiyonu gibi bir şey ama moru tabii ki. Sarısı çok fazla işe yaramıyor söylediğim gibi. Ama ben yine de tabii ki bunu sarıya doğru getireceğim, bilginiz olsun. Burada yine avcı skill'lerini veriyoruz çünkü birazdan farm'a geçeceğiz. Burada yağmadan söz edeyim arkadaşlar. Şimdi burada siz 4 adet yani normalde 4 adet ama benim şu an 3 tane aynı anda gönderebiliyorum. Çünkü kale seviyemden ötürü. 4 adet şey gönderiyorsunuz arkadaşlar. Kervan gönderiyorsunuz. Burada çeşitli ödüller alabiliyorsunuz. Mesela şu an gönderdim. Çünkü yenileme hakkım olmadığı için burada normalde sarı kafa almanız kesinlikle ihtiyaç arkadaşlar. Ya sarı kafa alıyorsunuz ya da bu temperli çelikten alıyorsunuz. Yani ödül olarak ya o ya o olması lazım. Temperli çelik ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedeyim. Zaten sarı kafayı anladınız. Ve yağmalar. Burada da günde 4 tane yağma veriyor. Şimdi yağmada aslında kabile yağması çok önemli. Yani kervan yağması. Kabilenin gönderdiği herhangi bir kabilenin, yani düşman kabile ya da sunucu fark etmeksizin kabilelerin gönderdiği kervanları yağmalayabilirsiniz. Orada rün paketlerini satın alabilirsiniz. Ama onlar çok fazla güçlü olduğu için ben yine kafa ve temperi öneriyorum. Temperli çeliği öneriyorum. Şimdi temperli çelik ne işe yarıyor? Temperli çelik buradaki gördüğünüz ekipmanlarınızı yükseltmenize yarıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi deriyi bir şekilde halledersiniz. Ama buradaki temperli çelik çok önemli. Bilginiz olsun. Onun için alabildiğiniz kadar yağmalardan kafa bulamıyorsanız temperli çeliğe yönelin derim. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Aynı şekilde çiftlikte artık görebildiğiniz herkes arkadaş ekleyin sohbette. Ki böylece çalabileceğiniz e, yerler belli olsun. Hemen şöyle yönete gelelim. Sera'da tamam, Sera'yı dün bir seviye. Yo, Sera'yı hiç Sera'yı atlatmışım sıfırdan 1'e. 2 için de benden 22 adet istiyor. Tamam, güzel. Bunu artık otomatiğe çektim çünkü VIP 4 oldum. Neden VIP 4 oldum? Bundan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, kabilenizin çok fazla güçlü, yani çok güçlü olması lazım demiştim. Yani mümkün olduğunca birinci kabileye girin demiştim. Nedeni? Şimdi birinci kabilede Dot var. Yani benim bir sahip olduğum kabile. Şimdi buradan ödüllere geldiğimizde ben tabii hepsini gelene alıyorum ama burada devamlı etkinlik ödülü oluyor. Bazısı alışveriş ediyor, bazısı etkinlik ödülü alıyor. Mesela buradan VIP küçük küçük böyle 5-10 da olsa, 10 puanlık da olsa VIP paketleri geliyor. Yani VIP'nizi arttırmak için alabileceğiniz şeyler geliyor. Mesela 10. Ya bunlar tabii birikiyor, birikiyor, birikiyor. VIP 8'e kadar, 9'a kadar gidebilirsiniz. 8'e kadar gidebilirsiniz bir ay sonunda da, tabii ki klanınızın alım durumu veya aktiflik durumuna da bağlı ama en güçlü kabileden kastım o. Şimdi VIP 4'ün bana sağlamış olduğu avantaj ne? Otomatik şey yapabiliyor. Siz söyleyin, tarlada çalıştırabiliyor. Onun dışında yağmalara gelelim. Şimdi kabile yağmasından bahsedelim arkadaşlar. Çok fazla kaynaktan ziyade bizim için geleceğe yatırım yapmamız gereken şey efsane kahraman hatırası. Yani biz buna kafa diyoruz aslında.
Yağmalarda genel olarak bunlardan toplamanız gerekiyor. Bir tane de olsa yeterlidir. Ben mümkün olduğunca geleceğe yatırım için, çünkü ileride bir kahramanı fulllemek için yaklaşık 680 tane falan bundan istiyor. Kafadan istiyor. Yani mesela örnek veriyorum, Kal geldi sunucunuza. Direkt ben Karl'ı fulllemek için 680 tane bundan gerekiyor. Ya da işte kahraman kafanız varsa, yoksa diye bahsediyorum. 680 tane az değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 680 taneye nasıl biriktirebiliriz? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi ordu çağrısı geldi. Ordu çağrısından günde 2 tane şuradan alıyorsun. 18 puana geldiğinde yaklaşık burada 9 saatte falan alabiliyorsun bu arada. 2 tane buradan alıyorsun. 2 tane zaten şuradan geliyor. Kalnay'dan. 4. Şimdi biz yağmadan vesaire falan alacağız. Eee, Yani giderek zaten yavaştan zaten toplayacaksın, ama ben yine de sana oyunun inceliklerini ya da hiç yoktan kendi bildiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Ondan bahsedeyim. Hemen araştırmaya gelelim. Şimdi arkadaşlar, araştırmada T3 askerimizi açtık. Şimdi gizli gözcülüğe gelebilmek için diğer bölümleri de T3'ünü açacağız. T3'ümüzü açtıktan sonra artık buraları, yaklaşık buralar 5 miydi 3 müydü? Neyse, buraları da açıp T4'ü açtıktan sonra artık ekonomiye yöneleceğiz arkadaşlar. Bizim için, çünkü free to play oynadığımız için askeri bölüm bizim için bitecek. Çünkü T4'ten sonra zaten free to play ile T5 inanılmaz çok zor olduğu için ekonomiyi fullledikten sonra tekrardan askeriye yöneliriz. Şu an şöyle bakıyorum yapmamız gerekenlere. Hemen ondan bahsedeyim. Siz şanslı karnavala geldiğinizde arkadaşlar, birinci gün, ikinci gün 3 açılacak, 4 açılacak, 5 açılacak. Giderek size verilen görevleri yapmaya çalışın. Çünkü burada hızlandırmalar ve ödüller birikecek arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Hızlandırmalar şimdi işimize yaramıyor. Ne demiştik? Kaynaklarımızı harcamıyoruz. Şimdi mesela bizim şöyle kaynaklarımıza bakalım, hızlandırmalarımıza. Normal dümdüz hızlandırma, yani her yerde kullanabileceğimiz hızlandırma, 8 günlük hızlandırmamız var. Araştırmada 1 günlük hızlandırmamız var. İnşaatta 6 günlük hızlandırmamız var. Eğitimde 23 saatlik, yani o da 1 günlük hızlandırmamız var. Bunlar bir günde birikmiş hızlandırmalar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Giderek kaynaklarımızı tutuyoruz. Ta ki en iyi şef gelene kadar. En iyi şef geldikten sonra artık tüm kaynaklarımızı harcayacağız ki en iyi şefteki kahraman ödülüne göre, hangi kahramanı veriyorsa ona göre tüm kaynaklarımızı harcıyoruz, yani hızlandırmalarımızı, ve sıralamaya girmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunlar olduğunda yine sizle beraber devam edeceğiz. Şimdi oto karabini de 11-12 seviye arası şöyle kesmeye çalışacağım. Bakayım dizilimim var mı? 3 kahraman. Dördüncümüz var mı bizim? Şöyle bakayım. Saran yanına da gönderemiyorum. Baldur'un yanına, ama Baldur'u gönderirsem olmayacak ya. Bizde şu lazım da, Kayra lazım da. Bir dakika, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Aa, yapamıyoruz ya. Bu kötü oldu işte. Burada ne var? Neyse. Tamam, 3 birlik gönderelim. Bu böyle yavaştan 3 birliğimizi göndereceğiz. Kabilede enerji birikmiş mi? Güzel, enerji de birikmiş. Yani bu dayanıklılıklar kabileden gelen o küçük ödüller var ya, onlardan gelen dayanıklıklar arkadaşlar. Yani şimdi ben 3.5K'lık, yani 3.5K'lık şey yapacağım. Siz söyleyin. Kara bünye avlayacağım. Ayrıca zaten bugünkü girişten de 20 tane kafa gelmiş. Bakın, 20 tane buradan, 30 tane buradan, 50 tane buradan. Şurada bir volün ürününü verecek. Başka geliyor mu? Gelmiyor. Ha, gelmemiş. Neyse, sağlık sağlık olsun. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi ordu çağrısında da bugün muhtemelen birinciliği oynayacağız. Valkyrie'yi falan geçeriz. Çünkü bize kafa lazım arkadaşlar. Buradaki ödülden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, bu ordu çağrısında da birinci olursanız ekstra bir tane daha kafa geliyor ve burada biblo geliyor. Biblolardan bahsedelim, ayrıca ürünlerden. Bu ürün sandıklarını ve bibloları kesinlikle açmayın. Bunların da etkinliği var. Şimdi hemen bahsedelim. Şimdi bu sandıkları kesinlikle ve kesinlikle erkenden açmıyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten ürün paketlerini hemen kullanmayacağımız için bu sandığı açmamızın hiçbir anlamı yok. Ya da bibloları otomatik üstümüze gelirse
kullanabiliriz. Şimdi biblolardan biraz bahsedeyim size. Şimdi müzeye geliyoruz arkadaşlar. Müzeye geldiğimizde hemen şunu bir onaralım. Geç mesela bak bunu işte bunu onarmam da çok kötü oldu. Çünkü bunun da etkinliği vardı. Ekstra puan alacaktım. Şu an puanı kaçırdım. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada müzede biblolarımızı biriktirdikçe buradan yavaş yavaş zaten ilerleyen süreçlerde göreceksiniz. Burada yavaş yavaş bize pasif buff'lar gelecek. Mesela birleştirildiğinde yani şu ikisini birleştirdiğimde bana burada seviye 1'inde tüm kaynakları taşıma kapasitesi 1 verecek. 3 yaptığımda 3 yapacak. 5 yaptığımda %5 arttıracak. Savaş ve barışta da aynı şekilde revirin üretimini arttıracak seviye 1'de. Yani bunlar sizin için pasif güçlendirmeler arkadaşlar. Yani biblolarımız çok önemli. Tablolarımız çok önemli. Oyunun en önemli şeyi şurada yatıyor arkadaşlar. Eserler ve rünler. Rünlerinizi kesinlikle harcamayın. Hangi kompa gidecekseniz ben şimdi yavaş yavaş biriktirmeye başlıyorum. Yani bunları oto birleştir, oto yerleştir, önce kalite falan bunları kesinlikle seçmeyin. Bunu da hemen kısaca anlatayım neden olduğunu. Şimdi biz oyunda 4 tane birlik var arkadaşlar. Burada piyade var, okçu var, binici var. Bu işte bu yaratık dediğimiz şey. Ve süvari var. Şimdi sen neye gideceksen, örnek veriyorum piyade gideceksen piyade basacaksın. Bir dakika biz bu avlamayı ayarlarını doğru mu yaptık? Tamam ayarlarını doğru yapmışız. Biz şimdi neye gideceksek onun rününü alacağız. Ya da işte genelde onun arttırımını yapacağız. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi burada kolyeler çizmeler, donluklar falan açılacak. Onlar da ekstra söyleyecek ama biz şu an olanlardan bahsedelim. Mesela bunları görmüyoruz. 18 değiliz. Mesela şimdi zırhtan bahsedelim. Zırh başı bozuk saldırı veriyor. Yani piyade oynayacaksan bu zırhı yükseltmen gerekiyor ki sana ekstra buff gelsin. Onun yanında zaten ekstra buffların olacak tabi ama mesela kılıç. Kılıç baltacı. Yani baltacı oynayacaksan baltacı AP'yi yükseltmek istiyorsan pasifte kılıcını yükselteceksin. Demek istediğim bu. Umarım anlamışsınız. Ründe de aynı şekilde. Şimdi bu altına yerleştireceğimiz mesela işte kılıcın altına yerleştirebileceğimiz aktif rünleri de buradan seçebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Burada ne var mesela? Baltacı türünün askere verdiği hasar. Mesela bu baltacı ürünü. Yani diğer tarafta tabii gitmek istiyorsan bunları birleştireceksin. Bu baltacı ürünlerini birleştireceksin. Ama piyade gitmek istiyorsan başı bozuk bufflarını birleştireceksin. Yani öyle otomatik yapmayacaksın hiçbir şey. Zaten acele etme, bekle. Hemen ne yapıyorsun? Türk sohbetine giriyorsun. Nerede Türk sohbeti? Hemen burada kaynaşmak için bir iki soruyu soruyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar ürünler nedir ne değildir. Zaten sana burada yardımcı olacaklar. Acele etme. Bu oyunu free to play oynuyorsun. Acele etme bekle. Sakin sakin. Seni zaten kovalayan yok. Zaten en iyi klanda olduğun için sana kimse saldırmayacak. Muhtemelen bir ayda kendi serverında sunucular arası savaş olmayacak. Ya bir ay rahatsın. Oturacaksın gelişmene bakacaksın kardeşim. Eee Ecdat'ı bir sonraki bölümde atacağım. Efsaneler arenasını kesinlikle gidebildiğiniz yere kadar gidin. Çünkü bu da günlük ödül veriyor. Bilginiz olsun. Ayrıca burada da dükkan arenasında da ben temperli çelik alıyorum. Şimdi tabii ki birikmedi ama ben temperli çelik alıyorum. Temperli çelikten sonra derin yoksa deri alabilirsin. İşte daha sonradan kalırsa parıltı falan filan ama şu kaynaklara falan aman diyeyim gitmeyin. Yok işte DP öyküsüymüş falan aman 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 diyelim. Başka ne söyleyebiliriz? Yani şu anlık ikinci bölüm, ikinci gün. İkinci günde yapabileceklerimiz kısıtlı zaten. Kalemizi de 16 yaptık. Biz ne demiştik? Birinci önceliğimiz kalenin yükselmesi. Kaleyi yükseltiyoruz. Araştırmalardan T4'e basıyoruz. Ve daha sonra da ondan bahsedeyim çok kısa. Ben bilgiyi hemen yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü bir yanda da sikkemi sabit tutmaya çalışıyorum. Bilgiyi yükseldikçe sikkeyi bir anda bulursun. Ama bilgiyi bulamıyorsun kardeşim. Yani sikkeyi ne bileyim işte bu şeyden alabilirsin. Mucizeden alabilirsin. Parayla hani isteyen olursa tabii. Parayla satın alabilirsin ama bilgiyi alamıyorsun kardeşim. Bilgiyi parayla da satın alamıyorsun. Onun için çok önemli. Mümkün olduğunca bilgiyi yavaş yavaş arttırın ve devamlı buff'lık alsın. Zaten kara büyünü avladığın için oradan sana hem kapasite hem de verim olarak buff gelecek. Devamlı
bilgiye basın. Diğer tarafta zaten kaynak istiyorsan bir şekilde bulursun. Kara bünye avlayarak vesaire ama bilgiyi bulamıyorsun. Bu bölümü burada kapatalım. Şöyle bakayım anlatmak istedim. Ha, ticaret yerini unutmayın. Dediğim gibi sikkeleri buradan alıyoruz. Yani bu bölüm böyle ilerliyor. 60. sıradayız. Dot klanındayız. İnşallah güzel bir klandır. İnşallah aktif bir klandır. Şu ana kadar çok iyi ilerliyor. Eğer 60'ta başlayacaksanız ya da böyle 61-62'de başlayacaksanız ve kimse Türk yoksa geri 60'a dönün. Siz kaleniz seviye 9'dayken alt sunuculara geçiş yapabilirsiniz ama üste geçiş yapamazsınız. Örnek veriyorum 58'desin 60'a gidemezsin ama 60'tasın 58'e dönebilirsin. Bilgin olsun. En kötü 60'a gelirsiniz. Bana PM atarsınız. Liderle konuşurum. Lider çünkü Türk. Liderle konuşurum. Aktif oynayacaksınız. Gelin hep beraber oynayalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi oyunlar diliyorum. Umarım Fate War'dan keyif alırsınız. Hoşçakalın.